Başarmaya mecburdu. Babası onu yıllarca en iyi olması için yetiştirmişti. Ve bir gün Jürgen Klopp, on binlerce kişinin ayakta alkışladığı bir adama dönüştü. Ama babası onun yaptıklarını hiçbir zaman göremedi. Jürgen, Stuttgart'ın ormanları, nehirleri, huzurlu, temiz ve yağmurlu havasıyla meşhur kasabası Glatten'de doğdu. Ev hanımı annesi Elisabeth, Glatten'in yerlisi, sessiz, sakin, kendisini ailesine adamış bir kadındı. Ailedeki baskın kişi eski bir amatör kaleci olan baba Norbert'ti. Glatten'e kuzeyden Mainz'den gelmiş, sert mizaçlı ve ağzı laf yapan konuşkan bir adamdı Norbert. İki kızı olsa da o hep spor tutkusunu aşılayacağı bir erkek çocuk yetiştirmek istiyordu. Ablalarının ardından Jürgen doğdu. Seyyar satıcılıkta yapan Norbert, oğluna karşı her zaman katı bir baba oldu. Onu sürekli farklı spor dallarında katı eğitimlere tabi tuttu. Klopp'un cümleleriyle aktaralım. Babam bana karşı acımasızdı. Benimle antrenman yapar ve her zaman beni yenerdi. Koşuda ben 20 metre koşmuşken o yolu yarılamış olur, kaya gittiğimizde önüme geçip yüzüme kar taneleri serper, teniste tek bir sayı bile almama izin vermezdi. Gerçekten bundan keyif mi alıyorsun diye sorduğumda da bana öfkeyle "Sen yenilmekten gerçekten keyif mi alıyorsun?" diye karşılık verirdi. Beni az över, çok eleştirirdi. Kimi zaman öfke duysa da Klopp her geçen gün babasına benziyordu. Yaşıtlarına göre uzun boyu, sarı saçları, insanlarla iletişim kurma kabiliyeti. Derslerinde en iyi olmasa da okulun en sevilenlerindendi. Daha çocukken insanların kalbine dokunmayı öğrendi. Kasabanın takımı Glatten'de futbol oynamaya başladı. Aslında doktor olmak istiyor ama bunun için yeterince zeki olmadığını düşünüyordu. Fiziği ve savaşçı kimliğiyle 19 yaşında ailesine veda edip Ergenzingen'e transfer oldu. Aslında babasının kurduğu baskınlıktan dolayı öne çıkmayı seven birisi değildi. Ona liderliği Ergenzingen'deki koçu Walter Bauer öğretti. Bölgenin en büyük koçu olan Walter, Klopp'u takımın kaptanı yaptı ve Jürgen o gün bir oyuncudan fazlası olabileceğini gördü. Gençliği alt küme takımlarında geçse de babasının evine başarısız oldum diyerek dönemezdi. Klopp kendi deyimiyle 4. lig yeteneği ve Bundesliga zihniyetine sahip bir futbolcuydu. Santrafor olarak başlayıp stopere devşirilmişti. Film kasetleri satan bir dükkanda çalıştı, kamyonlara yük taşıyıp hamallık yaptı. Ve babasının memleketi Mainz'la ilk profesyonel kontratını imzaladı. Sınırlı yeteneklerini maksimum verimlilikte kullanmayı öğrenmiş, takımın gediklisi haline gelmişti. Artık teknik direktör Wolfgang Frank, yardımcı antrenörlerden daha çok Klopp'le fikir alışverişi yapıyordu. Bir gün teknik direktör olacağının kıvılcımları Mainz'da belirmeye başladı. O da bunu fark edecek kadar zeki bir adamdı. Yaşı ilerlemeye başladıkça haftada 2 gününü Mainz'la Köln arasında 400 kilometre mekik dokuyarak Erik Rottemüller'in teknik direktörlük kursunda geçirdi. Mainz çalıştırıcısı Eckhard Kraus'un görevine son verildiğinde sportif direktör Christian Heidel'le futbolcuların yaptığı acil durum toplantısından yeni çalıştırıcı için bir kişinin ismi çıktı. Jürgen Klopp. Şubat 2001'de daha 33 yaşında futbolu bırakıp teknik direktörlüğe başladı. Küme düşmemesi mucize olur denilen Mainz'ı 2. ligde tuttu. Ne tek bir gece, ne tek bir sezonda geldi başarı. Tırnaklarla kazanacak bir yol bekliyordu Klopp'u. 2. yılında Bundesliga'yı çıkarmanın kıyısından döndü. 3. yılında ise Mainz'ı kulüp tarihinde ilk kez Almanya'nın en üst ligine taşıdı. Ama ömrü boyunca onu en iyi olması için eğiten babası, oğlunun bu başarısını göremedi. Norbert Klopp, 2000 yılında kanser sebebiyle hayatını kaybetti. Çocukluğundan itibaren sahalara, kortlara, pistlere götürülen Jürgen, teknik direktör olduğunu da, tarihe geçtiğini de babasına gösteremedi. Futbol dünyasına daha sonraları taktiklerinin, benzerlerinin, denemelerinin sayısının daha da artacağı bir sistem yerleştirdi Klopp. Gegenpress. İlham kaynağı Mainz'da futbolcuyken takımı çalıştıran Wolfgang Frank'ti. Frank de İtalyan çalıştırıcı Arrigo Sacchi'den esinlenmişti. Liberosuz bir dörtlü savunma, hücumda ve merkezde baskıyla sıkıştırılan riskli bir oyun. Klopp en çok takımın tek bir vücut halinde toplu şekilde topun olduğu bölgeye hareketlenmesinden etkilenmişti. Daha çok efor sarf ediyor, daha çok risk alıyor ve sonunda sahanın her bölgesinde sayısal çoğunluğa sahip olunabiliyordu. Klopp'un karakteri de böyleydi.
Tez canlı, hareketli ve hararetli. Arsene Wenger'le kendisine yönelik bir mukayese yapıldığında o sakin bir orkestra. Ben heavy metali, gürültüyü seviyorum demişti. Barcelona'nın tiki takası asla ona göre bir spor değildi. Mainz'da ilk yılını 11. sırada tamamlayıp UEFA Fair Play sıralamasıyla Avrupa kupalarına katıldı kulüp. Diğer sezon tekrar Bundesliga 2'ye düştü. Takımı Bundesliga'ya çıkarmak için çabaladığı sezon ligde 4. olunca sözleşmesi uzatılmadı. Peri masalı 7 yıl sürdü ama kulüp artık Almanya'da tanınan bir yüzdü. Özellikle 2006 Dünya Kupası boyunca ZDF kanalında yaşadığı yorumculuk deneyimi, analizleri, futbola yaklaşımı ülke genelinde saygınlığının artmasına yol açmıştı. Ve hayat onun karşısına ardında sarı bir duvar saklı olan kapı araladı. Borussia Dortmund'a ilk iş olarak eski oyuncuları Subotic ve Muhammed Zidane'ı transfer etti. Takım ekonomik olarak zorlandığı günlerden sonra sportif olarak nefes almış, üst sıralara tırmanmıştı. İkinci yılında 5. yaptığı Dortmund'la Avrupa Ligi'ne gitti. 3. sezonsa öykünün belki de en güzel sayfasıydı. İnişler, çıkışlar ve onca zorlukla geçen yıl kulübün takımının başındaki 100. maçında. Ligin 32. haftasında 2-0 kazanılan Nürnberg maçıyla şampiyonluğun 8 yıl sonra Westfalia'ya gelişiyle sonlandı. Diğer sezon peş peşe bir şampiyonluk daha yaşadılar. Hem de Bundesliga puan rekoruyla. Dortmund'un rakibi Boğan Piresi, bol skorlu maçları artık Avrupa futbolunun en ilgi çekici parçası olmasını sağlamıştı. 2012-13 sezonuysa Şampiyonlar Ligi finaline kadar uzandı. Kupa Robben'in muazzam son vuruşu yapılana kadar sarı duvara çok yakındı. Kazanan ezeli rakip Bayern oldu. Rüya gibi bir birliktelikti. Ama tükendi. Lig ve Avrupa'da 2 yıl başarı gelmedi. Bir ara küme düşme hattına kadar gerileyen takım orta sıralara demirlendi. Kulüp yine 7. yılında çok sevdiği, Avrupa'da bir ekole çevirdiği Dortmund'a 2 Almanya şampiyonluğu, 2 Almanya Süper Kupası ve bir de Almanya Kupası ile elveda dedi. Nereye gideceği, hangi takımı çalıştıracağı bilinmiyordu. Ama belki de o kararını çoktan vermişti. ...2015'in sonbaharında Münih Havalimanı'ndan New York'a yapılan bir uçuş için havalimanındaydı kulüp. Kendisini tanıyanlar nereye gittiğini sorduğunda basketbol maçına diye yanıt vermişti. Oysa NBA'in başlamasına daha bir ay vardı. Kulüp Manhattan'da Liverpool'un yatırımcıları ve yöneticileriyle bir araya geldi. Spor faaliyetleri direktörü Mike Gordon daha bir gün önce aynı odada Ancelotti ile görüşmüştü. Jürgen planlarını, yapılması gerekenleri anlattığında artık karar kılınmıştı. Mike Gordon onun için sadece bir takımı değil, milyarlık holdingleri de yönetebilecek bir adam tanımı yaptı. Brendan Rodgers döneminde üst sıralar güzel bir hayaldi. Avrupa'da büyük bir takıma yenilince bizden çok iyiler yapacak bir şey yok deyip geçilirdi. Jürgen kırmızı koltuklu stadyuma adımını atıp şüphecileri inananlara dönüştürmeye geldim dedi. O dönem Mourinho'nun kendisini The Special One şeklinde tanımlaması meşhurdu. Kulüp ben normal biriyim diyerek açtı sayfayı. Detaycı, aşırı çalışkan bir adam, orta sıralarda yer almayı alışkanlık haline getirmiş Liverpool'u baştan inşa etmeye karar verdi. Tesislere gitti, her zaman yaptığı gibi sabah sigarasını yaktı. Kahve makinesinden kendisine bir espresso yaptı ve Liverpool'daki ilk talimatını verdi. Şu kahve makinesini değiştirin. İlk antrenmana çıktığında oyuncuların idman giysilerine kafayı taktı. Antrenman formalarındaki kumaş teri iyi emmiyordu. Maç formasıyla aynı kumaşla antrenman giysileri üretilmesini istedi. Oyuncuların her antrenmanı bir maç gibi önemsemesini istiyordu. Sahayı 3'e bölüp sürekli pres idmanı yaptırıyordu. Bayern Münih'ten beslenme uzmanı Mona Nemer'i getirdi. Well, let's make a test. Wow, Jürgen Klopp is around. No reaction? Very good. It's very good. Very good. I like it. Soyunma odalarına oyuncuların beslenme programına uygun özel içecek istasyonları yerleştirdi. Futbolcuların Çavuş lakabını taktığı kondisyon şefi Andreas Kornmayer'i antrenör ekibine dahil etti.
Elinde sihirli bir değnek yoktu. Babasının öğrettiği gibi çok çalışmak, tırnaklarıyla kazımak zorundaydı. Futbolda tıpkı hayat gibi zıtlıklarıyla güzel. Klopp'un ve getirdiği sistemin bir zıttı vardı. Son dostu, tek düşmanı. Pep Guardiola. İkili Almanya'daki Bayern Dortmund çekişmesinde tanıdı birbirini. Tiki taka ile modern futbolun temel taşlarını yerinden oynatan Guardiola, Klopp'un akılanmaz gegenpressi karşısında zorluk yaşıyordu. Rekabet Premier Lig'de bir üst seviyeye çıktı. Pep tek toplarla baskıyı kırabilecek bir oyun tasarlıyor, ayağına hakim savunmacılarla rakibi üzerine çekip sahada boş alanlar oluşturuyordu. Jürgen ise sahanın her bölgesinde kalabalık bulmayı önceleyen tek vücutlu takım sistemiyle City'yi köşeye sıkıştırıyordu. Aralarındaki toplam 14 maçın 8'ini Klopp kazandı. Bir kere berabere kaldılar. 5 kez Guardiola evine 3 puan alma sevinciyle döndü. İkili birbirlerine her zaman büyük saygı ve sevgiyle yaklaştı. Klopp her zaman Guardiola için o bir dahi ve manyak, her detayı düşünen dünyanın en iyi teknik direktörü tanımı yaptı. Pep ise karşılaştığım en iyi ve en güçlü rakip. O gittikten sonra artık rahat uyuyabileceğim dedi. Developing, making the next steps, becoming third. I don't even know yet who became champion. Huh? So, the only ones who got left over here, us, and who can do that again? Liverpool'da oyuncular Klopp'un karakterini ilk olarak 20 Aralık 2015'teki Watford yenilgisinden sonra anladı. Maç boyu yoğun bir baskıyla oynayan Liverpool'un akınlarını Watford çözmüş ve kırmızıları 3-0 bozguna uğratmıştı. Herkes maç öncesi planlanan Formby Hall Golf Kulübü'ndeki eğlencenin iptal olacağını düşünüyordu. Klopp ise tam tersine. Soyunma odasına girdi. "Sizinle gurur duyuyorum. Elinizden gelenin en iyisini yaptığınızı gözlerimle gördüm. Şimdi gidip kutlamamızı yapalım" dedi. İlk yılını ligde 8. tamamlayan Klopp ve öğrencileri UEFA Avrupa Ligi finalinde Sevilla'ya yenildi. Başarılı bir başarısızlık dedi ilk yılına Klopp. Liverpool ona inanıyordu. 6 yıllık bir sözleşme daha imzalandı. Diğer sezon ligi 4. bitirip Şampiyonlar Ligi vizesi aldı. Oyuncuların kalbine dokunuyor ama otoritesinden, disiplininden taviz vermiyordu. Takımın Amerika uçuşuna geç kalan Sako için gönderilsin talimatı verdi. Coutinho ısrarla Barcelona'ya gitmek istediğini söyleyince Liverpool'da kalması için tüm yolları deneyen yöneticileri karşısına alıp "Derhal bu adamı takımdan gönderin" dedi. Klopp kendisine, sistemine ve hayallerine inanmayan biriyle yapamazdı. Dünya yıldızı denemeyecek ama Klopp'un sisteminde en iyiye dönüşebilecek Mane, Wijnaldum, Matip kadroya katıldı. Diğer yıl Salah, Van Dijk, Chamberlain, Robertson imzalarıyla artık Liverpool bir Jürgen Klopp takımı olmuştu. Alexander-Arnold ve Robertson hücuma akıl almaz bindirmeler yapıyor, Firmino virtüöz gibi hücumda pergel oluyor, Salah ve Mane birebir de alt edemeyecekleri savunmacı olmadığını hemen hemen her maç ispat ediyordu. Van Dijk de dünyanın en iyi stoperleri tartışmalarında çoğu kişinin bir numaralı favorisi haline gelmişti. Alisson geriden oyun kurulumuna katkı sağlıyor, merkezde Henderson kariyerinin en verimli günlerini geçiriyordu. Ve adım adım, basamak basamak bir kültür inşa etti Klopp. Çoğu zaman neşeli, meşhur kahkahasıyla gördü milyonlar Jürgen'i. 2017'de Firmino'nun da diş doktoru olan Robbie Huggies'in kaplama tedavisiyle yeni, beyaz ve parlak bir gülümsemeyle çıktı karşımıza. 2021'de geçirdiği göz ameliyatından sonra onunla simgeleşen gözlüklerini de bir daha takmayacaktı. Düz sarı saçları son 3-4 yılda taktığı Liverpool şapkalarıyla gözlerden uzak kaldı. Yaşı ilerledikçe çevresindekiler ve Glaten'deki tanıdıkları onu daha da babasına benzetmeye başladı. Bir tek farkla. Jürgen gerçekten sıcak kalpli bir adamdı. Uzun süre menajerliğini yapan Mark Kosicke onun en büyük yeteneğinin insanlarla ilgilenmek olduğunu söyledi. Almanya'daki Menschenfänger kelimesini kullandı ZDF muhabiri Jan Doehling Klopp için ve insanlar bu tanımı tam da ona uygun buldu. Yani kişiyi yakalayan, onun ruhuna dokunan adam. O bu sayede hayalini, milyonların hayaline, futbol takımını bir şehrin umutlarına çevirdi. Kapısını, kalbini, kameraların olmadığı ortamlarda da herkese açtı. Engelliler, yaşlılar, çocuklar Klopp'un her zaman baş tacı ettiği konuklar oldu.
Çok sayıda yardım projesinde yer aldı. Kazandığı çoğu primi bağış kampanyalarında kullandı. Farkında bile değildi belki ama o tutkusu, çalışkanlığı, üzüntüsü, kahkahası, kavgaları, sarılmalarıyla artık sadece bir teknik direktör olamazdı. Liverpool'un vücut bulmuş haliydi. ...1989-90 sezonda kazanılan zaferin ardından ilk kez İngiltere şampiyonu yaptı Liverpool'u. Şampiyonlar Ligi, FIFA Kulüpler Dünya Kupası, Süper Kupa, İngiltere Kupası, yani ne varsa kazandı. Ve yeni sezon planlaması yaparken bir şey fark etti. Glatten'de şelalenin etrafında oynadığı arkadaşları, kanserden vefat eden babası, 3 yıl önce kaybettiği annesi, Mainz'da kuaför dükkanı olan ablası, Gegenpress hakkında tartıştığı ilk hocası, Mainz'ı Bundesliga'ya çıkarma savaşı, Dortmund'la Bayern'i alt etme planları, Liverpool'u diriltmek için koşuşturmaları. Önde transfer listesi varken başını kaldırdı kulüp ve yoruldum dedi. 56 yaşındaydı. Ömrünün son 40 yılını futbolda bir şeyleri başarmak için geçirmişti. En çok da babası için bunu yapmıştı. Sezonun ortaları bile gelmeden yönetime gidip bitti dedi. Yeah, I have to. I will leave the club at the end of the season. I can understand that it's a shock for a lot of people in this moment when you hear it the first time, but obviously I can explain it, or at least try to explain it, and I love absolutely everything about this club. I love everything about the city. I love everything about our supporters. I love the team. I love the staff. Of everything, but I know that I cannot do the job again and again and again and again. And after all the years we had together, and after all the time we spent together, and after all the things we went through together, the respect grew for you, the love grew for you, and the least thing I owe you is the truth. And that's the truth. Şaşkınlık, büyük bir şok, yavaş yavaş hissedilmeye başlanan hüzün sardı Liverpool'u. Herkes onu gitme diyemeyecek kadar çok seviyordu. Lime Street istasyonunun üzerinden yükselen güneş, kemerli evlerin camları arasında aralanıyor ve kulübün enerjim tükendi haberi tüm caddeleri kaplıyordu. Kulüp Liverpool için takımı 1974'te bir şampiyona dönüştüren Bill Shankly'di ve kulüp efsanesi Kenny Dalglish'ti. Giderken de kulübe zaman kazandırmak için sezonun henüz başlarında kararını vermişti. Bir romantizm istemiyordu. Lütfen maçlarımızı veda merasimine çevirmeyelim diye seslendi taraftara. Wolverhampton galibiyetiyle Anfield çok sevdiği kulübe son kez "You will never walk alone" dedi. You give actually a shit what I want you to sing. I know. But I have an idea. I heard the song today a few times, and I you can do that. I have no problem with that. Let's see how the response will be. Honest Lord, la 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 la. Honest Lord, la 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 la. Now imagine the next season starts and you are not waiting what's going on. No, you go full throttle into it. You welcome the new manager like you welcomed me. You go all in from the first day. And when it's hard, you keep believing. When it's difficult, you keep believing. And you push the team. You wait not for a goal or whatever. And get down on your toes. You are on your toes before we score. Because I'm one of you now. I love you to bits. The only thing we don't have yet in this wonderful stadium is a video wall, so I have to tell you, on my jumper is "Thank you, love," and I will never walk alone again. Thank you for that. You are the best people in the world. Thank you. Would
would have thought that I would get any key of a city. When I heard first about it, it was absolutely, I didn't understand it in the first place. I'm not 100% sure we have these kind of things in Germany, so somebody needed to explain it to me. Piece by piece I understood it, and then I felt a sort of pride. I can't remember I felt it before. It was really strange. But I can tell you I will take it and I will keep it forever in my mind and heart. Ben normal bir adamım. Sadece uzun süredir normal bir hayat yaşamıyorum. Bunun için daha fazla yaşlanmak istemiyorum. Hayatın aslında nasıl bir şey olduğuna bakmam gerekiyor. En iyisi olmasam da hala 180 basabilen bir arabayım. Ama yakıtın tükendiğini fark eden tek kişi de benim. O yüzden şimdi bir istasyona gidip durma vakti. Bu mesajını çok sayıda Liverpool taraftarı gözyaşlarıyla izledi. O artık Almanya'da Wiesbaden'deki krevinde, Mallorca'daki bahçelerinde vaktini geçirecek. Belki 2016'da Daily Mail'e verdiği röportajda dediği gibi bir gün geri çekildiğinde futbola dair hiçbir şey özlemeyecek. Belki futbola bir daha dönmeyecek. Belki de yine yerinde duramayıp bir yıl sonra yeni bir hikayeyle geri gelecek.